dakikaya girmeden enerjim tükendi. Şurası inanılmaz gürültülü. Sürekli bir trafik var bu dar sokaklarda. Bangladeş gerçekten bana değişik hissettiriyor bazen. Sevgilimle romantik tekne turu. Bugün her şeyi göreceğimiz bir videodayız. Geçemiyoruz resmen. Gıcık oluyoruz ya. Burada botlarla nehir turu yapabiliyorsunuz. Çöp dolu içerisi. Çöpün içine girdik ya. Gerçekten muazzam büyük. Bayağı modern bir saraymış. Karşılıklı güvenden başka bir şey değil arkadaşlar, bakın. Bangladeş'in başkenti Dhaka'daki 3. günden selamlar. Şu anda şehrin gezmek için en önemli noktalarından birine doğru gidiyoruz. Eski Dhaka'ya doğru ilerliyoruz. Yol boyunca böyle pet shoplar var ve yavru kedileri görüyorum. Yavru sokak kedilerini görüyorum her yerde ve işim gidiyor arkadaşlar. Daha eski Dhaka'ya girmeden enerjim tükendi. Gidiş yolumuzda böyle bir sürü sokak sanatı var. Duvarlarda her yerde bağımsızlığı ve birliği beraberi anlatan. Eskişehir'in içerisinde de hem bir camiye gideceğiz, hem bir Hindu tapınağına gideceğiz, hem de bir Ermeni kilisesine gideceğiz. Yani burası, bu ülke %90 Müslüman olsa da, resmen bir İslam ülkesi olsa dahi Bangladeş'in takvimine baktık ve takvimde işte Hristiyan, Hindu ve bütün dinlerin bayramları dinden bağımsız, hangi dine mensup olduğundan bağımsız bütün insanlara tatil mesela. Buna çok şaşırdım ben. Yani %0.1'lik bir Hristiyan topluluğu olsa dahi onların bayramı bütün ülke genelinde tatil olarak geçiyor. Bugün bayağı bir yer keşfedeceğiz. O yüzden önce bir enerji depolayalım dedik. Şöyle küçük samosalar yiyoruz. Bunların içerisinde böyle patates var, baharatlar var ve yeşillik var. Gerçekten lezzetli. İlk durağımız bir Hindu tapınağı. Şöyle bir giriş alanı var. Sri Sri Dakeshwari Ulusal Temple. Tapınaklara girince burnuma gelen tütsü kokusuna bayılıyorum. Burada böyle ikonalar, mumlar, tütsüler, tebeşirler. Ayakkabılarımızı çıkartıp giriyoruz. Sanırım bir cenazeye denk geldik. Burası çünkü bayağı kalabalık ve herkes akraba gibi görünüyor. Şurada da bir kadının fotoğrafı var. Kaybettikleri akrabaları diye düşünüyorum. Çevresindeki çiçekler beyaz. Burada çiçekler, sunaklık için meyveler, sebzeler. Bir tarafta ezan okunuyor. Şimdi eski bir kaleye geldik. Giriş biletlerimizi alıyoruz. Lokal birinin girmesi 30 takayken bizim girmemiz 400 taka. Yine ucuz ama aradaki fark bir uçurum. Babür zamanında yapılmış ama çeşitli sebeplerle yapım aşamasında kalmış bir saray kompleksi. İçeride bir türbe var. Burayı yaptıran buranın imparatoru,
kralı diyeyim. Onun kızı. Kızının. Açıklamada şey yazıyor. En sevdiği, en favori kızı. They said that they were the descendant of that was the legacy of the Mongol Empire, Yes. Genghis Khan. Yeah. That's your cousin? Şurası türbe. Şurada hamam var şu tarafta. Şurası ise cami. Biz neyin üzerindeyiz? Biz ise böyle çeşitli odaların olduğu bir kompleksin üzerindeyiz. Ama her yer kilitli olduğu için giremiyoruz. Böyle tepeden bakalım. Çok değişik ya. Şu kapıdan girene kadar şurası inanılmaz gürültülü. Böyle bir anda sessizliğin içerisine giriyorsunuz. Bangladeş gerçekten bana değişik hissettiriyor bazen. Sanki şu taraflarda hiç kaos yokmuş gibi. Bazı yerleri inanılmaz derecede temiz görüyorsunuz. Bir yan tarafı inanılmaz derece kirli. Bugün her şeyi göreceğimiz bir videodayız. This time, you know what we do? Evet. We discuss in the street. We try to get invited for the tea. And we go on the terrace and we enjoy. Sokaklar labirent gibi. Kaybolma garantili ve elektrik kablolarına bakın. En azından güneş görmüyoruz ve bir tık daha serin. Ama çok kalabalık. Sürekli bir trafik var. Bu dar sokaklarda bu trafik gerçekten çok yorucu. Geçemiyoruz resmen. Okay. Her yerden bir şey çıkıyor. Her yerden biri çıkıyor. 10 dakikada gideceğimiz yere resmen 30 dakikada ulaşıyoruz. Bakın buradaki okullar genellikle böyle kocaman bir bahçeye sahip oluyor. Genelde böyle çim oluyor ama bu okul biraz eski sanırım. O yüzden bunda çok az var. Şu tarafta bir kriket alanı var, sahası var. Burada en fazla kriket oynanıyor spor olarak. Küçük bir bina ve binaya göre kocaman bahçeleri oluyor. Hindistan ve Sri Lanka'daki gibi Bangladeş'te de en yaygın spor dalı kriket, sonra futbol, daha sonra işte basketbol, voleybol. Okulda görüyorsunuz bir futbol sahası ve kriket sahası var sadece. Sıradan bir okul. Ha? Oh yay! Ya kıyamam, kanalımı alacak. Yeah, you're so cute. Ya, what is this Deva? Okay. Ciao. Thank you. Bye. Thanks. Ermeni Kilisesi'ne geldik. Burada Eskişehir'de, Eskidaka'da Ermeni Kilisesi olması da bizi bayağı bir şaşırttı. Ne alaka diyorsunuz? İlk defa bir Ermeni Kilisesi'ne geliyorum ben. Tahmin edersiniz ki bayağı eski. Bakın 27 Mayıs 1872'de ölen birinin mezarı. 19. yüzyıldan kalma bir kilise burası. Çok küçük bir komünite yaşamış burada da. I'm not lost but gone before. Can you open? Ah, it's closed there, and it's closed here. It's
It's locked. Duvarlar falan, kapılar yeni boyanmış. Hala yenileniyor oluşu gerçekten muazzam bir şey bence. Hello. How are you? Good afternoon. I'm fine. How are you? No, you are Armenian. No, I'm not religious. Huh? Not religious. You're Turkey? Turkish, yes. Are you Muslim? Yeah? Are you Muslim? No. No? Hindu. Böyle din sorulunca insana gıcık oluyoruz ya. Okay. Thank you so much. Visiting? Yes. Tourist? We are First time. travelers. First time. time. Nerelerden var? İstanbul, Türkiye'den biri gelmiş bugün buraya. Turkey, many first time, many Armenian living, no? Is- Big genocide in Turkey. And he was living in France. Yeah. When he was young, he arrived in France, I think. He died 4-5 years ago. He was really old, and he wrote really beautiful songs. I never heard. I think you know. I think you will recognize. He sing in French. Nehir kenarına geldik. Burada balıkçı tekneleri, yük tekneleri, yük gemileri ve koca koca çöpler var. Evet, Bangladeş denince akla gelen görüntü bu işte. Burada botlarla nehir turu yapabiliyorsunuz. Bizi çağırdılar. Gerçekten de merak ediyorduk. Su inanılmaz kirli. İnanılmaz karanlık görünüyor ve çöp dolu içerisi. Ayağımı değdirmek istemiyorum. Wow. Woo. Okay. Aşkım, I'm afraid. Amcam benim ya. Kürek çekmekten. Tüm gün bu sıcağın altında kürek mi çekilir? Sevgilimle romantik tekne turu. See Venise and die. Wow. I hope one thing, we don't fall. We don't fall. No. İnsanlar bu nehirde yıkanıyorlar da. Hep beraber kirli ülkeleri görmeye. Şoka girdim. Hey ya. Amca bize küfür ediyor. Küçük bir ilerledik. I cannot break with my mouse. I have a headache of this smell. Hadi ya, halas. Hadi ya. I'm gonna swim now to go faster. It smells so bad. Smells really well. It's an experience. Guys, you're lucky because you don't have the smell on the video. Don't exaggerate. It's not that bad. We cannot go on the stairs instead of the garbage. Paşam. Wow, it's Monte Cristo. Sisi the Emperor. Wow, çöpün içine girdik ya. Dün rikşaya bindik ilk defa ve berbat hissettik kendimizi. Böyle bir en az 18 dakika yol gitmişizdir. Adamın sırtındaki terleri göre göre gittik. Ve indiğimizde bizden sadece 100 taka istedi.
İnanamadık. 100 taka 30 TL yapıyor arkadaşlar ve şok olduk. Tabii ki de 5 katını verdik ona. Şimdi geldiğimiz bu yolculukta 200 taka verdik. Biraz daha ver dedi. 50 taka daha verdik. Böyle bir hani biraz daha alırdı ama yok dedik, vermeyeceğiz daha fazla. নবীজি আমার রহমতের বান্দার, নবীজি আমার উম্মতের কান্দার, নবীজি আমার রহমতের বান্দার, নবীজি আমার এই জীবনে উম্মত বানাওয়ালা মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি। Hello. Dikkat et çocuğum. Yine tarihi ve mimari olarak farklı bir noktasına geldik ama giriş noktası mimariden daha da farklı. Böyle bir meyve pasajının, pazarın diyeyim, içerisinden giriyorsunuz. İnternette dahi çok düzgün bir açıklama yok. Yani ne olduğunu bilmediğimiz bir müze burası. Bangladeş'in değerlerinin gösterildiği. Bu Bangladeş'in en ünlü şairi Tagore. İki katlı bir saray ama üst katına çıkamıyoruz. Ne? Teva o kadar sıkıldı ki insanların direkt hiçbir şey söylemeden hangi ülkedensin, nerelisin diye sormalarına. Gerçekten artık gıcık olduğu için cevap vermiyor. Bugün kotasını doldurdu. Her noktada soruyorlar ama. Teva'yı anlıyorum. Hangi ülke, hangi... Ben söylüyorum, ben cevap veriyorum ama o bazen artık yeter bu kadar deyip cevap vermiyor ya da sadece Avrupa diyor, devamını getirmiyor. We can go to the next. We can go to the second floor. Kocaman bir evmiş ve her şey o tarihten beri aynı şekilde burada duruyor. Çıktık evden. Evin bahçesi de şöyle kocaman bir alan ve manzarası da nehir. Rengi de pembe. Dışarıdan da şöyle görünüyor. Gerçekten muazzam büyük. Bayağı modern bir saraymış. Günü Dhakka'nın en sevdiğimiz yerinde, yani üniversite bölgesinde yorgunluktan ölerek, bayılarak ama yemekle kapatıyoruz. Bugün gerçekten çok uzun bir gündü. Ve tüm gün yürüdük. O yüzden bayağı bir yorulduk sıcağın altında. Ama gerçekten güzeldi. Çocuğum benim. 20. 5 dakika.
Pilav o kadar lezzetli ki. Gerçekten lezzetli. Ve burada şunu sevdik. Alıyorsunuz yemeğinizi, sonra gelip oturuyorsunuz. Daha sonra yemekten sonra ödüyorsunuz. Herkes de birbirine güveniyor. Karşılıklı güvenden başka bir şey değil arkadaşlar. Bakın şu kocaman alandaki herkes önce yemeğini alıyor. Gidiyor oturuyor bir yerlerde. Sonrasında dönüyor ödüyor. Bakın işleri başlarından aşkın. Ödemeyen olursa da olsun ya modu. Are you full? Maybe something else. I'm not Yeah, sure. me too.